Bütün yollar burada Mona Lisa'ya çıkıyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani şimdi buradan bir tur atıp yine Mona Lisa'ya çıkacağız anladığım kadarıyla. Şeyler bu arada çok harika. Işıklandırmaları falan çok güzel yapmışlar. Bu arada çok fazla Türkçe konuşan insanlara denk geliyorum burada. Ne demiştik? Müzedeki tabloların %66'sı Fransız sanatçılara, Fransız ressamlara ait. Bu durumda sanırım biz hala şey miyiz? Fransız sanatçıların ya da ressamların yaptıkları tablolara bakıyoruz. Şuna bakın ya, bunun tablosuna bakın. Wow. Lady Alston. Bakın kaç defadır söylüyorum. Burada gerçekten şeyin dışında, yani yapılan tabloların sanatsal değeri dışında çerçeveleri muazzam güzellikte ya. Bu ne, bu cehennem ateşi mi? Siz de benimle aynı fikirde misiniz? Yani burada sanatsal değeri Mona Lisa'nınkinden çok daha yüksek olan tablolar olduğuna dair. Ha, On reste tous ensemble, vous avez compris? Vous faites pas là comme vous voulez. tartışmalar var şurada. Evet, bu kısımdaki tablolar gördüğüm kadarıyla çok dini motifli tablolar. Burası böyle mesela yazın açılıyor olsa, şu çünkü kafe ileride. Burada ne kadar güzel ya terasına ne kadar güzel oturulur. Oo, burada bir vahşet yaşanıyor. İki kadın adamı öldürüyorlar. Gırtlağına, boğazına bıçağı dayamışlar.
So this one is a couple of versions, and it's really spectacular. Çok şiddet dolu bir şeydi. Asla katliam. Oo, bu da şey mi, tecavüz mü ediyor? Ne yapıyor burada? Aa, bu bölümde böyle bayağı ürkütücü tablolar da var. Of, bu bölüm biraz fazla şey, iç karartıcı. Burada böyle hep, burada da bir savaş, böyle bir kavga. Hep bakın, burada da iki erkek ne yapıyorlar? Kavga ediyorlar gibi sanki. Evet. Bu arada Paris'te yağmurlu bir gün. Aynı zamanda rüzgarlı. Şu an yağmur durmuş, o iyi. Ama sabah ben çıktığımda aşırı derecede rüzgar vardı. Havalar bayağı bir şey oldu bu arada. Biraz daha ısındı çünkü hep eksilerdeydi. Şu an ekside değil ama onun yerini işte şey aldı. Böyle buz gibi havaların yerini rüzgar aldı, öyle diyelim. Bakın, bunların hepsi bu bölüm dini motifli şeyler, tablolar. Oo, bu ne böyle? Ya okyanuslarda, denizlerde yaşanan kirlilik ve sonrasında acaba hayvanların bu şekilde balıkların telef olması mı? Onu mu anlatıyor? Ama şey de 17. yüzyıla ait bu arada bu tablo. Yani yeni bir durum da değil. Hani sanatçı burada küresel ısınmayı mı anlatmış acaba diyeceğim ama değil işte, eski, bayağı eski bir tablo. Tabii şey bilemeyiz, o zamanlarda gündemde miydi bu küresel ısınma ya da böyle bir mevzu var mıydı, sanmıyorum. Küresel ısınmanın kendisi o zamanlardan da başlamış olabilir, o ayrı mevzu, ama hani biz şimdiki bilinç düzeyinde miydik? O zamanlar değildik tabii ki. Teknoloji de bu kadar gelişkin değildi. Sanayileşme de aynı derecede çevremize, dünyamıza verdiğimiz zarar da bu derece değildi. O yüzden muhakkak sanatçının oradaki amacı farklıdır diye düşünüyorum. Bakın, burada da böyle sanki kadınlar ayaklanmış gibi, böyle biraz feminizmi mi anlatıyor acaba? Böyle bir araya toplanmışlar, ayaklanmışlar birlikte. Bunlar müzisyenlermiş, Jerusalem'e dönüyorlarmış falan, öyle diyor. Zaferi kutlamak için. Evet, buradaki tabloların da büyük bir çoğunluğu henüz dini motifli. Ve böyle çeşitli aristokratların da tabloları var aralarda. Hep antik kentleri çizmiş. Yani dünyanın Her yerindeki. Efes'i görebiliyor musunuz? Efes yok mu? Çok iyi değil mi? Yazın şu falan aynısı var. Şu Pantheon şey var. Bu arada ben burada yorum yapmıyorum. Yorumları dinleyin. Yapanları.
Evet, yorumlar şöyleydi. Tablo içerisinde tablo, işte çeşitli antik kentler falan yer alıyor. İnce ince işlenmiş. Duydunuz zaten, orada sessizlik. Sessiz kalmayı tercih ettim ben. Burada da bir katliam yaşanmış gördüğünüz üzere. Bu da böyle şey gibi, böyle kuş yuvası gibi. Aa, bu tüyleri yolunmuş bir hindi sanki. Evet, hindiymiş. Burada yine cansız balıklar maalesef. Ve tabii olmazsa olmazlarımızdan meyve tabloları. Ay, bu araya bunu koymasalarmış var ya. Gerçekten. Bu arada ben şunu da gösterelim, bakın. Müzenin bu kısmı böyle bayağı bakımsız kalmış, yıpranmış. Sadece orası değil, bakın şurası da keza aynı durumda ya da benzer bir durumda. Bu da Yunan ve Rusya ikonları. Ya, dini bu arada, tabii onu da belirtmekte fayda var. Belki yeterince tekrar etmemişimdir diye tekrar ediyorum. Ben buradaki tabloların çerçevelerine bayıldım, hayran kaldım gerçekten. Oo, bu incirler tam sevdiğim tarz. Ne kadar iştah kabartıcı duruyorlar. Burayı da yorumsuz bırakıyorum. Bu böyle küçük versiyonu. Goya Lucintes. Santa Cruz'lu. Bu da büyük versiyonu. Hangisi orijinal? İkisi de mi orijinal acaba? Bu orijinal duruyor. Bakın.
araya karışmış sanırım. Hiç beklemediğim tarzda bir tablo bu. Bu arada bu kısım böyle bitiyor. Şimdi buradan itibaren geri dönüp başka bir bölüme gireceğim. Bu arada böyle yorgunsanız ve dinlenmek istiyorsanız böyle şey manzarasında oturabilirsiniz burada. Çok güzel düşünülmüş. Böyle Paris manzarasına karşı. Hatta ben yapsam biraz dinlensem burada. Bu arada internetteki bilgiler ne kadar güncel bilmiyorum ancak internetteki bilgilere göre Louvre Müzesi'nde toplamda internetteki bilgilere göre Louvre Müzesi'nde toplamda 7500 adet tablo bulunuyor dünyanın her yerinden ve bu tabloların %66'sı ne demiştik? Fransız ressamlara, Fransız sanatçılara ait. Ha ben bunu az önce geçerken bu fark etmemiştim. Papa mı bu? Papa mı ölmüş? Ne olmuş? Bir saniye. Francisco Zurbarán diye biri. 16. 17. yüzyıla ait bir yapıt bu. Sanırım İspanya'da bir kardinalmiş bu. Aa, evet burada şeyi görebiliyoruz tabii. Böyle bu kısımda benim geldiğim kısımda İspanyol, İtalyan ve Fransız şeyleri var, tabloları. Bu arada fark ettiyseniz o küçük yazılıyor şey isimleri. Hani İspanyol, İtalyan ve Fransız kısmı. Türkçedeki gibi değil. Ben hayran kaldım bu şeyde, çerçeveye de. Bende de tuhaf bir biçimde çerçeve merakı varmış. Acaba buradan ne çıkarım yapabilirim? Aa, bu ünlü hanımefendiyi tanıdınız mı? Ah pardon karıştırdım ben. Bu nedense Marie Antoinette'le karıştırdım. Burada da şeyler resmedilmiş. Bak mesela şurası Venedik. Hatta onların çoğu Venedik. Çeşitli böyle dünyaca ünlü mekanlar, yerler. Hatta sanırım çoğunluğu mu Venedik bunların? Bir saniye şey yapalım. Evet mesela bakın San Marco Meydanı. Bu arada ben yıllar önce Venedik'e de gitmiştim. Tabii o zaman böyle YouTube merakım yoktu yani bu şeylere girmemiştim. O zaman çekim yapamamıştım. Bir ara aslında onun için tekrar gitmek lazım. Çünkü Venedik turistler konusunda ciddi bir şey kısıtlaması getiriyor şu an. Onu daha sonra başka bir videoda aktarırım. Bu bölümü görmüştüm. En son şey vardı, bu Venedik'e günübirlik gidip gelen turistlerden şehre giriş parası alınacak diye. Şehirde konaklayan turistlerden değil, o zaten otel vergisi olarak, şehir vergisi olarak zaten alınıyor. Çünkü şeyler sanırım günübirlik turistler ve özellikle bu yanaşan kruzlar falan şehri çok fazla yıpratıyorlarmış. O nedenle de belediye şehri bir nevi koruma altına almak için bu tür yöntemler uygulayacakmış. Araya onu da sıkıştırdık. Maria Magdalena'nın portresiymiş bu. Arada gerçekten çok güzel şeyler var. Şu en üstteki tablo. Ya aslında hem şeyin kendisi, tablonun kendisi hem de çerçeve. Çok güzel. Bu arada
Tuvalet varmış burada. Az önce bu çok bahsi geçen, övülen hani önünde grupların yorum yaptığı tablo var ya, tablo içerisinde tablo. Şimdi onun hemen yanında aynısından, yani benzerinden var. Yine tablo içerisinde tablo. Muhtemelen aynı, bir dakika, aynı ressamın elinden mi çıkmış? Giovanni Paolo Panini. Gavin Hamilton. Yok değil, aynı değil. Ama olarak, konsept olarak ikisi aynı. Bu çok fazla ilgi görürken böyle çok fazla ilgi görmüyor nedense. Bu arada burası şu an aşırı derecede yoğunlaştı. Çok kalabalıklaştı. İlk geldiğimde öyle değildi. Şu an baya kalabalık. Bunun çerçevesi de muazzam ya. Şimdi burası sanırım yine Mona Lisa'nın olduğu bölüm. Az önce böyle ön kısma gidip oradan çekebilmiştim. Şimdi ne durumda merak ediyorum. O yüzden tekrar buraya geldim. Bu arada burası bölümü, İtalyan tabloları bölümü. Evet, sırayı görüyorsunuz Mona Lisa için. Şu anda yaklaşmak çok zor. Ve şu tabloya bakın ya. Yani hayal edin, Louvre Müzesi'ne bakın şöyle şu an. Yüksekliği kaç metredir bilmiyorum. Yani bu tablo neredeyse o kadar yüksek ve bir duvarı komple kaplamış. Mesela bu ne kadar sürede yapılmıştır? Tek bir kişinin elinden mi çıkmıştır? Buraya nasıl getirilmiştir? 所以刻法，所以像是你去我家的时候，就可以看到比较刻法。好的，直接在。 Mesela maddi bir karşılığı var mıdır? Buna değer biçilebiliyor mudur örneğin? Hani ne bileyim. Aklımda birçok tabloya ilişkin deli sorular. Şimdi bu tabloların bazıları şeye benzemiş, böyle ilk bakışta baktığınız zaman aradaki
Hani bilmem şu kadar farkı bul. Resimleri olur ya o tarz bir şey gibi. Aa. Alın size Vahşet'in resmi. Mutluluğun resmini çizemem belki ama Vahşet'inkini çizebilirim. Salome'ye kutsal Jean'de Baptist'in kellesi verilirken. Bu da Tarzan mı? Bu kim böyle? Bu da şeymiş. Saint Jean Baptiste. Bakın. Şimdi bu böyle ve parmağıyla işaret ediyor. Yan tarafta da kafasının böyle işte gövdesinden ayrılarak Salome'ye Salome'ye verildiği bir tablo var. Enteresan olmuş. Yan taraftaki ne? Burası da çok ilgi görüyor. Bu neymiş böyle? Bu da Da Vinci'ninmiş. Tamam, anlaşıldı şimdi. The Virgin of the Rocks. Bu arada. Da Vinci'nin eserlerinden biri. Zaten nerede bir böyle bir kalabalık, orada Da Vinci'nin eserleri, öyle diyelim. Şimdi buraya bir turist grubu geldi. Bu arada bu da Da Vinci'nin eserlerinden biri. Bu kısım sanırım Da Vinci'ye ait. O yüzden çok fazla yoğunluk var. Bu da Milanolu ve isminin tam olarak bilinmediği ama güzel Ferroneri diye geçen biri. Öyle anladım ben ilk bakışta. Yanlışsam lütfen düzeltin. Çünkü oturup dikkatlice okumaya vaktim olmuyor. Şöyle bir üstünkörü bakıp geçiyorum. O yüzden bazen tam olarak doğru tercüme edemiyor olabilirim. Evet, şu yan tarafta Da Vinci'nin Kutsal Ana ve Bakire Marie. Tamam. Şu şeydeki ufak küçük çocuk İsa, diğeri annesi mi? Evet. Şuradaki küçük bebek İsa, onu resmetmiş ve Kutsal Bakire, daha doğrusu neyse. İşte bu da Da Vinci'ye ait bir eser. İsa küçük bir koyunla oynarken. Şeyleri bu arada gerçekten çerçeveleri muazzam. Evet, şimdi bu sırası böyle en azından şu 3 tablonun hepsi Da Vinci'ye ait. Bakmadım diğerlerine. Şu kelle ve diğeri de Da Vinci mi, ona bakmadım. Değiller, onlar değiller. Sadece buradaki bu 3 tablo Da Vinci'ye ait, bir de Mona Lisa. Bu arada hissediyorum şu an, buranın havası gittikçe kalitesizleşiyor. İnsan yoğunluğundan sanırım bir de yeterince havalanamıyor mu? Bu ne böyle, nerede bir yoğunluk, orada Da Vinci demiştik değil mi? Bir bakalım. Bu Da Vinci'ye ait bir eser değil ama belli ki önemli bir eser. Turist grubu böyle burada. Sorry. I told them second. Bu da Kutsal Sebastian. Zafer'in Bakiresi diye geçiyor bu. O kadar eski ki belli oluyor yani ne derler, çerçevesi.
tabii tablonun çerçevesi bu kadar eskimişken tablonun bu kadar pürüzsüz kalmış olması da böyle bir şey. Tuhaf. Buradaki hava kalitesinin düzeldiğini hemen fark edebiliyorum. Burası daha iyi.